Yıllar önce alay konusu olan, prototipler üreten ve her şeye kulaklarını tıkayarak savunma sanayini geliştiren İran, bugün Batı'nın en gelişmiş savunma kalkanlarını delip geçen hipersonik bir güce dönüştü. İran, bu satranç oyunundaki son kozu olan ve Ürdün'deki ABD üslerini delik deşik eden gizli kozu Hacı Kasım füzesini ilk kez sahaya sürdü. Peki milyarlarca dolarlık teknolojiyi çaresiz bırakan bu füzenin ardındaki sarsıcı detaylar neler? Yıllarca süren ambargolara ve teknolojik kısıtlamalara rağmen İran kendi imkanlarıyla geliştirdiği bu yeni nesil füzelerle adeta bir asimetrik savaş doktrini yazdı. Özellikle Ürdün saldırılarında ilk kez görücüye çıkan Hacı Kasım füzesi sadece hızıyla değil, hedefe yönelme hassasiyeti ve radar sistemlerini yanıltma kabiliyetiyle de askeri uzmanları şaşkına çevirdi. ABD'nin bölgedeki en stratejik tesislerine, hangarlarını ve o devasa radar sistemlerini tek tek vuran bu teknoloji, pahalı savunma sistemlerinin her zaman geçilemez olmadığını bütün dünyaya ispatladı. Peki bu füzeyi seleflerinden ayıran o kritik mühendislik sırrına Batı'nın savunma hattında nasıl bir gedik açtı? Yine çok özel bir video ile karşınızdayım. Sizlerden ricam abone olarak, videoyu beğenerek ve yorum yaparak bana destek olmanız. Yapacağınız her etkileşim altın değerinde. Yapan herkese teşekkürler ve uzatmadan devam edelim. Orta Doğu'nun kaderini belirleyen savaş teknolojileri son yıllarda sıradan silahlardan çok birer psikolojik harp aracına dönüştü. Bu dönüşümün en güncel ve en çarpıcı örneği ise İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hacı Kasım ismini verdiği balistik füze. Bu füze sadece askeri bir mühimmat olmanın çok ama çok ötesinde. Coğrafyadaki bütün güç dengesini alt üst eden ABD ve İsrail gibi teknoloji devlerinin onlarca yıllık savunma yatırımlarını sorgulatan devrimsel bir silah olarak karşımıza çıkıyor. İran bu füzeyle artık caydırıcılığını sadece sözlü tehditlere değil, doğrudan sahadaki kanıtlanmış bir yeteneğe dayandırdığını bütün dünyaya da göstermiş oldu. Peki bu füze neden bu kadar belirleyici ve neden dünyanın en güçlü hava savunma sistemleri bile bu tehdidi tamamen ortadan kaldıramıyor? Bu sorunun cevabı füzelerin sadece hızında değil, aynı zamanda akıllı tasarımında, kullanılan taktiklerde ve yarattığı ekonomik yıkımda saklı. Adını 2020 yılında Bağdat'ta ABD'nin hedef aldığı efsanevi komutan Kasım Süleymani'den alan bu füze, İran'ın mezhep ve direniş eksenli ideolojisini teknolojiyle buluşturan bir sembol haline geldi. Süleymani'nin ölümü Tahran'da derin bir yara açmıştı, ancak bu yara aynı zamanda intikam ateşini de körüklemiş oldu. Hacı Kasım füzesi bu intikamın soğukkanlı ve matematiksel bir planla vücut bulmuş hali resmen. Yaklaşık 11 metre uzunluğundaki bu dev mermi 7 ton ağırlığında ve 1400 ila 1800 kilometre arasında değişen bir çok büyük menzile sahip. Bu mesafe Basra Körfezi'ndeki ABD donanma unsurlarından Ürdün'deki hava üslerine ve hatta İsrail'in en kalabalık şehirlerine kadar uzanan devasa bir tehdit yelpazesi çiziyor. Taşıdığı 400 ile 500 kilogramlık arasındaki değişken savaş başlığı ise doğrudan isabet ettiği noktada yalnızca binayı değil, çevredeki altyapıyı da felç edecek ve termal bir şok dalgası yaratacak güçte. Bu sadece şehri tehdit eden değil, aynı zamanda bölgedeki petrol rafinerileri, elektrik santralleri ve su arıtma tesisleri gibi stratejik hedefleri de riske atan bir unsur. Hacı Kasım'ı geleneksel balistik füzelerden ayıran ve onu savunma delici kılan en kritik özellik ise ulaştığı olağanüstü hız ve atmosfer içindeki akıllı manevra yeteneği. Füze hedefine doğru inişe geçtiği terminal safhada sesten 12 kat daha hızlı gidiyor, 14.000 kilometreye varan bir hıza ulaşıyor. Bu da ses hızının 12 katı demek. Patriot, THAAD veya İsrail'in Arrow sistemi gibi mevcut nesil hava savunma sistemleri bu hızdaki bir cismi tespit etse bile onu imha etmek için gereken tepki süresini yakalamakta zorlanıyor. Ancak asıl kırılma noktası füzenin atmosfere yeniden giriş yaptığı evrede savaş başlığını ana gövdesinden ayırması ve bu başlığın atmosferde yaptığı çok keskin ve öngörülemez dönüşler.
Bu teknoloji füzenin sadece bir ok gibi hedefe doğru düşmediğini, aksine bir yılan gibi kıvrılarak savunma radarlarının hesaplamalarını alt üst eden bir rota izlediğini gösteriyor. Uzmanlar bu yeteneği gökyüzünde süzülen ve her saniye rotasını değiştiren bir mermi olarak tanımlıyor. Normal balistik füzeler sabit bir elips yörüngesine sahiptir. Bilgisayarlar bu yörüngeyi saniyenin çok küçük bir diliminde hesaplayarak önleme noktasını belirler. Ancak Hacı Kasım sürekli rota değiştirdiği için bu hesaplama imkansız bir hale geliyor. Bu da savunma sistemlerinin yüksek ihtimalle ıskalamasına veya tamamen gereksiz yere mühimmat harcamasına sebep oluyor. Sağdaki bir diğer akıllı özellik ise GPS karıştırma saldırılarına karşı geliştirilmiş yedekleme sistemi. Günümüz savaşlarında düşman sinyallerini bozmak ilk başvurulan taktiktir. Hacı Kasım bu zafiyete karşı ataletsel navigasyon sistemine entegre edilmiş bir elektro-optik arayıcı başlık ve kızılötesi kameralar kullanıyor. Bu sistem füzenin uçuşunun son anlarında dahili hafızasına yüklenen yüksek çözünürlüklü hedef görüntüsüyle anlık olarak çektiği görüntüyü karşılaştırarak hedefine kendi başına GPS olmadan yaklaşmasını sağlıyor. Yani ABD veya İsrail bulunduğu bölgenin GPS sinyallerini tamamen kesip karartsa dahi bu füze yere indikten sonra hedefini gözüyle bularak tam bir isabet sağlıyor ve hedefini imha ediyor. Bu füzenin teknolojik bağımsızlığını ilan eden ve onu dış müdahalelere kapatarak ölümcül bir keskinliğe ulaştıran en önemli adım da bu. ABD ve İsrail'in bu füze karşısında zorlanmasının bir diğer ve çarpıcı boyutu da ekonomik savaş boyutu. Tek bir Hacı Kasım füzesinin üretim maliyeti yaklaşık 400 bin dolar civarında. Bu füze karşısında fırlatılan bir ABD yapımı THAAD veya İsrail yapımı Arrow 3 önleyici füzesinin maliyeti ise 3 ila 5 milyon dolar arasında değişiyor. İran'ın aynı anda 200 veya 300 füze fırlattığı bir saldırı senaryosunda savunma tarafının bu saldırıyı püskürtmek için harcayacağı para, İran'ın harcadığı paranın yaklaşık 10 katına denk geliyor. Bu özellik İsrail ve ABD gibi savunma sanayisi yüksek maliyetli ülkeler için de uzun vadede sürdürülemez bir denkleme dönüşüyor. Savunma sistemleri sadece maddi kaynakları değil, aynı zamanda savaş gemilerinde ve karada bulunan sınırlı sayıdaki önleyici füzelerin tükenmesi riskini de göz önüne seriyor dostlar. Bir fırkateynin veya hava üssünün cephaneliğindeki bütün önleyici füzelerin tek bir Hacı Kasım dalgasını durdururken tükenmesi ardından gelen ikinci dalgaya karşı o bölgeyi tamamen çıplak ve savunmasız bırakıyor. İran'ın stratejik dehası bu teknolojik üstünlüğü sayısal üstünlükle birleştirmesinde yatıyor. İran, Hacı Kasım'ı tek başına değil, daha eski nesil Gard, Emart ya da Fettah füzeleriyle, hatta vurucu insansız hava araçlarıyla koordine ettiği dalga saldırılarında kullanıyor. Bu füze yağmuru taktiği düşmanın radar ve komuta merkezlerine aynı anda o kadar çok hedef sunuyor ki sistemler aşırı yük sebebiyle çökmeye veya en tehlikeli hedefleri ıskalamaya başlıyor. Tıpkı bir yangın söndürme ekibinin aynı anda bir şehrin dört bir yanında çıkan bütün yangınlara yetişmeye çalışması gibi. Savunma sistemleri en hızlı ve en yüksek irtifadaki hedeflere odaklanırken aynı anda alçak irtifadan gelen daha yavaş füzeler veya kamikaze dronlar hedeflerini vuruyor. Bu eşgüdüm Hacı Kasım'ın yıkıcı gücünü kanıtlayan ve savunmayı neredeyse imkansız kılan stratejik unsurların başında geliyor. İsrail'in yaz aylarında yaşadığı ve 12 gün savaşı olarak adlandırılan çatışma dönemi tüm bu teorik argümanların kanlı bir şekilde doğrulandığı bir alandı. Bu çatışmalarda İran yaklaşık 200 balistik füze ve çok sayıda insansız hava aracını eş zamanlı olarak İsrail ve bölgedeki ABD üslerine gönderdi. İsrail Savunma Bakanlığı'nın resmi verilerine göre savunma sistemleri %80 ila 90 arasında bir başarı oranı yakalasa da geriye kalan %10'luk kesimin vurduğu yerler tam bir felaketti. Hayfa'daki o devasa petrokimya tesislerine isabet eden parçalar şehri zehirli bir dumana boğarken Tel Aviv'de çok sayıda sivil yerleşim bölgesi de ağır hasar gördü.
Yaklaşık 7.000 kişi yaralanırken 20 sivil hayatını kaybetti. Belki de en çarpıcı olay İsrail'in en kıdemli savunma sistemi olan Arrow 3 füzelerinden birinin teknik arıza sebebiyle fırlatma rampası yakınında patlamasıydı. Bu teknolojik üstünlüğün savaşın kaos ortamında ne kadar kırılgan olduğunu da gözler önüne sermiş oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeye yönlendirdiği Arleigh Burke sınıfı muhripler Kızıldeniz'de onlarca füze önleme girişiminde bulunsa da bu yoğunluktaki bir saldırı karşısında savunma hatlarının tamamen kapanamadığı ve stratejik noktalara sızmalar yaşandığı uluslararası raporlara yansıdı. Uluslararası ilişkilerdeki yankıları ise daha derin ve psikolojik oldu. Hacı Kasım füzesi ABD'nin bölgeye uçak gemisi gönderme veya hava üsleri kurma doktrinini temelden tokatlayarak sarstı. Artık her ABD askeri üssü, her İsrail kasabası bu füzelerin menzili içinde rehin durumda. Bu durum İran'a müzakere masasında uçurumun kenarı diplomasisi yapabilme cesareti veriyor. Çünkü Tahran yönetimi artık sadece nükleer programını değil, konvansiyonel ve son derece isabetli bir füze envanterini de pazarlık kozu olarak kullanabileceğini ortaya koydu. Batı'nın savunma sistemleri Hacı Kasım'ı tamamen durduramadığı sürece İsrail'in demir kubbesi artık demirden değil, demirli bir elekten farksız bir hale geliyor. Sonuç olarak Hacı Kasım sadece bir füze değil, tek taraflı askeri üstünlük mitini yerle bir eden, savaşın maliyetini yeniden tanımlayan ve coğrafyadaki her aktörün stratejik hesaplarını baştan yazmaya zorlayan devrimsel bir unsur. ABD ve İsrail'in bu füze karşısında yapabileceği en akıllıca hamle onu durdurmak için sihirli bir teknoloji bulmaktan çok Tahran'la doğrudan askeri çatışmaya girmenin önlenmesi ve diplomasi koridorlarının yeniden açılması. Teknolojik tek taraflı caydırıcılık çağı Hacı Kasım'la birlikte yerini karşılıklı garantili yıkım riskine bırakıyor. Bu risk bölgeye atılacak her yeni adımı daha dikkatli, daha hesaplı ve ne yazık ki çok daha da kırılgan yapıyor. Artık herkes şunu bilmek zorunda, gökyüzünde süzülen bu keskin mızrak, batılı savunma sistemlerinin ulaşamadığı o dar zaman aralığında tarihin akışını değiştirecek özel bir güce sahip. Sizler de ne düşündüğünüz yorumlarda yazarsanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler.